Merhabalar. Ben şimdi size bacak varislerinin ameliyatsız tedavisinden bahsedeceğim. Dediğimiz gibi varisler, toplar damarlardaki anormal genişlemeler ve kıvrıntılı, büküntülü görünme verdiğimiz isim. Aslında vücuttaki bütün toplar damarlar kalbi kana doğru taşımakla yükümlü. Bu bacak damarları içinde bu şekilde yumurtalıklardaki ya da erkeklerde testislerdeki kan toplar damarlar içerisinde böyle. Hepsinin görevi kanı kalbe doğru taşımaktır. Taşıyamadığı zaman, taşıyamadığı durumlarda bu bahsettiğim organlarda, bacaklarda, erkeklerde testislerde, kadınlarda işte yumurtalıklarda, over dokusunda ki toplar damarlar genişliyor. Normalde daha geniş hale geliyor. Bu genişlemeye rağmen kalbe doğru taşıyamama devam ettiği sürece de büküntülü görünüm, bacaklarda varis dediğimiz, yumurtalık varisi dediğimiz kadınlarda ya da erkeklerde varikosel dediğimiz durumla karşılaşıyoruz. Ben size bunların hepsinin ameliyatsız tedavisinden bahsedeceğim. Şimdi bacak varisine başlayacak olursak öncelikle tabii tanıyı koymak gerekiyor. Bunun için Doppler ultrasonu şart. İşlemi yapacak kişinin Doppler ultrasonunu da yapması önemli. Biz hastalarımız geldiği zaman bacak varisinden şikayetçi olan toplar damarlarına, bacaklardaki toplar damarlarına Doppler ultrasonuna bakıyoruz. Kaçak olan, yetmezlik olan yani kalbe doğru taşıması gerekip de taşıyamayan kısımları belirleyip içerisine ultrason eşliğinde bir iğne ile girip ince bir tüp yerleştiriyoruz ve o tüpten ya lazer gönderiyoruz. Lazerle damar duvarlarını yakıyoruz. O yetmezlik gösteren yani kanı kalbe doğru taşıyamayan damarı lazerle yakarak tıkanmasına sebep oluyoruz. Veya yine o tüp içerisinden doku yapıştırıcısı dediğimiz bir materyal ile damar duvarlarını birbirine yapıştırıp bu varis gösteren toplar damarların ortadan kalkmasını sağlıyoruz. Bir diğer yöntem de radyo frekans yöntemiyle damar duvarlarını yakmaktır. Yine onda da amaç her iki damar duvarını yakarak tıkanması ve kalbe doğru kan taşıyamayan damarın ortadan kalkması esasına dayanır. İşlemler 1-2 saatlik bir işlemdir. Hasta anjiyo ünitesine gelir. Yattıktan sonra ultrasonografi kılavuzunda dediğim gibi damara girildikten sonra tıkanma işlemi yapılır. Bitiminde hasta varis çorabı giydirilerek servise çıkar ve 2 saat sonra bir problem yaşamazsak hastaları taburcu ederiz. İşlem tamamen lokal anestezi altında yapılır. Genel anesteziye ya da damar içi bir sedasyona, uyuşturucu iğneye gerek duymayız. Yumurtalık varislerinin ya da kadınlardaki over dokusundaki anormal toplar damar genişlemesinin tedavisinde ise bunun diğer adı pelvik venöz konjesyon sendromudur. Bunun tedavisinde de tek seçenek girişimsel radyolojik yöntemlerdir. Burada yaptığımız ise boyundaki ana toplar damardan ya da kasıklardaki ana toplar damardan girerek bu pelvis bölgesindeki anormal geniş toplar damarlara kalbe doğru kanı taşıması gerekirken taşıyamayan ve genişleyen damarların içerisine girerek ince tüplerle ve tellerle ilgili damarları olduğu bölgeden başlayarak en uç noktaya kadar tıkamaktır. Bu damarlar tıkandığı zaman hastada oluşan karın ağrısı gibi bu kanın göllenmesine bağlı oluşan özellikle karın ağrısı ve adet dönemlerindeki aşırı sancılar ortadan kalkar. O damar tıkanınca bir problem yaşıyor muyuz? Hayır, yaşamıyoruz. Yumurtalıkların toplar damarları rahimin toplar damarları ile ilişkilidir. Bir plexus halindedir. Biz yumurtalığınkini tıkadığımız zaman rahimin toplar damarları devreye girer ve hastanın normal over yumurtalık fonksiyonunda bir kayıp yaşamadan hastanın ağrısını ortadan kaldırmış oluruz. Burada maalesef cerrahi bir tedavi yöntemi bulunmamakta. Biz damar içerisinden girerek yine günübirlik bir işlemle küçük bir iğne deliğinden girerek ilgili damarlara ulaşıp o bölgeleri tıkadığımız zaman bu coil dediğimiz sarmallarla ya da sıvı embolizan ya tıkayıcı ajanlarla o damarı tıkadığımız zaman hastanın şikayetleri daha anjiyo masasındayken ortadan kalkıyor ve yüz güldürücü sonuçlar elde ediyoruz. Erkeklerdeki varikoselin ameliyatsız tedavisine gelecek olursak bu da dediğim gibi bacak varisleri ya da kadınlardaki yumurtalık varislerin aynısı aslında sadece erkeklerdeki testislerdeki toplar damarların kalbe doğru kan taşıyamamasına bağlı olarak o toplar damarların belirginleşmesi esasına dayanıyor. Buna varikosel diyoruz. Klasik yöntemde cerrahi olarak o damarların bazılarının çıkarılması esasına dayanıyor. Bizde ise yine boyundan ya da kasıktaki bir ana toplar damardan girilerek o yetmezlik gösteren, kanı taşıyamayan toplar damarının içerisine giriyoruz tek tek tüplerle ve ince tellerle. Sonra daha önce bahsettiğim coil dediğimiz sarmallar ya da sıvı tıkayıcı ajanlarla onların içerisine tıkıyoruz. Hastalardaki ağrı, hassasiyet ve erkeklerde sık olduğu için kısırlık problemleri ortadan kalkıyor. Yine işlem günübirlik küçük bir iğne deliğinden ameliyat, kesi veya dikiş yok.
1-2 saat içerisinde hastalarımızı servise aldıktan sonra taburcu ediyoruz. Bu da sıklıkla yaptığımız, ameliyat istemeyen hastalarda uyguladığımız efektif bir yöntem.